evladiyelik el arabamızı alıyoruz. 45-50 yıllık el arabamızı. Haydi bakalım. Allah, bayağı ağır yapmışsın. Ah. Anam vay. Şöyle sallıyoruz bakın. Evet. Salladık, koyduk. Herkese cümleten selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Dilerim sevdiklerinizle güzel, hoş bayramlar geçirirsiniz. Dilerim bundan sonraki bayramlara da gene aynı şekilde sevdiklerinizle kavuşursunuz. Küslüklerin bir an önce hallolduğu, sevdiklerinizle çok güzel zamanların olduğu günler sizlerin olsun. Bu bayramda ben yalnızım. Arazideyim, köydeyim. Bekçilik yapıyorum yani geceyle beraber. Hanımla çocuğu Konya'ya yolladım. Annemin yanına refakat etsinler. Beraber bayramı geçirsinler diye. Babam da Kuzey Ege turunda misafirleri gezdiriyor. Bu tek başıma kaldığım dönemde biraz tefekkür etme fırsatım oldu. Bir şeyler yapacağım. Hem de o sırada bu tefekkürle alakalı neyi kastettiğimi anlatacağım. Buyurun bakalım neler yaptık, neler yapacağız gösterelim. Yağmur öyle bir bastırdı ki maşallah var. Olayları çok hoş. Onlar ikisi iş yapıyorlar. Şey bitecek. Baba gene de biraz kesilecek sanki. Kesilmeyecek mi hiç? Ya öyle diyor. Bunun gıdıkası böyle öyle olmayacak. Gıdıkası yoğun diye yapabileceğiz. Anlamam. Olur sonra doldur. Şunu bir şey alalım, sıyıralım. Ya bu şunu duvar yapmaya yeter. Ben duvara vurayım bunu. Düştü baba. Onun için beni sen yaptınız. O böyle benim olmayacak. Bu bölüm ne? Allah bölümü ben bu kakas seçin onu yaptı. Ve onun için yanmıyor. Düşmez. Bu benim kakasım olacak. Hakkınız olsun. Biz şu konuda da uyaralım da. Geçenki videoda da aynı şey oldu. Fayans ustası değiliz yanlış anlaşılmasın. Biriket örerken de bir abi... Oğlum bir saniye izin ver. Biriket örerken de bir abi yazmış böyle ustalık olmaz falan filan diye de bir kişi. Yani bir ustalığımız yok. Sadece babam evin değil mi? Kaç yıl önce bu? 20-30 yıl önce evin fayansını döşemişti böyle. Ondan aldığımız cesaretle kendi fayansımızı kendimiz yapıyoruz. Ustası değiliz. Ustalara saygımız sonsuz. Yarım yapıyoruz. Buraya duşakabin geldiği için 2 fayans fazla attık. Burayı komple bütün fayans yapmayacağız. Hem durduk yere fazla maliyet. Maliyeti biraz düşürmek için yarım fayans yapıyoruz. Aynı zamanda
komple yapınca kasap dükkanı gibi oluyor. O yüzden komple yapmıyoruz. Şu an hangi odadayız biz? Bekçi kulübesinin burası banyosu. ahırın içindeki bekçi odasının banyosu. Onun için bizim evin banyosu diye olur. Ben önden eleştiri geleceği bildiğim için söylüyorum. Normalde böyle kesilmez biliyoruz. Şöyle durup böyle kesmek lazım. Ama bizim bu masaya sabit olduğu için 3 metrelik ağaç o tarafa doğru gidemediğinden dolayı ters kesiyoruz. Bir de makinenin ağzı yok. Aşağı keskinletilmesi gerekiyor. O yüzden çok yavaş kesiyor. Ağaçtaki küfe bak. Var bu. Bunlar yağmurun altında bekleyen ağaçlar var. Nasıl küflemiş şöyle. Buna da tapa alacak hızlı var. Bu şunun hızlı gitmez arkaya. Bunu vur. Ya gitse de çok az çok gitmez. Dur. Şimdi vuralım. Tamam. Tamam. Gel. Oynamış mı? Bakıyorum. Yok oynamamış. Dur ben çivi O getireyim. tahtayı çakmamızın sebebi şu tahtalar oynamasın diye. Tahta getireyim. Sonra o tahtayı tekrar sökeceğiz. Bunun üzerine trapez sacı yapacağız. Trapez saç hepsini ortak olarak tutacak. Ama şu an hepsi bireysel olarak sallandığı için sallanmasın diye ön tarafına bir tane kalıp tahtası çaktık. Şu araları, şuraları, onluk bir şuralara gelecek. Araları buraları betonlu olacak. Betonlar bunu tutmaya başladığında trapez sacı tamamıyla kapatmış olacağız. Şu aralarını buraları dolduracağız hava almasın diye. Trapez sacı yaptıktan sonra da şuradaki iki tane 5-10 arası 70 santimetre, şuralara 70 santimetrelik 5-10'ları koyup buradan vidalayacağız ki bu da 5-10 bu tarafa ve bu tarafa doğru açma ve germe yapmasın. Hem de kar yağdığında trapez saç vesaire böyle basmasın diye. Basacak bir arazisi yok zaten, çok küçük bir yer, 2,5 metrekare ama 2,5 metre genişliği var. Kar basmaz ama işte hani önlem amaçlı babam yapalım dedi. Önde penceresi var, arkada penceresi var. Havalandırma olsun diye. Biriketin yüzeylerinde sorun olabilir ama biz ahır yaptırdığımızda bile nereden baksan 7,5-8 santimetre sapma vardı ustanın yaptığı birikette. Bizimkinde 7,5-8 santimetre sapma da yok. 1-2 santimetre belki biriket içeride ya da dışarıda olabilir. O da sıvayla zaten tamamıyla alınır. Bu araları tamamıyla dediğim gibi onluklar tekrar konacak. Beton dökeceğiz. Betonları genelde ağaçlara yakın olan taraflara daha çok beton, ağaçtan uzak yerleri de onluk biriketle tamamıyla kapatıp üzerine sıva süreceğiz. Yani niyet o yönde. Şimdi siz yokken gerçekleşen olaylarla ilgili bazı bilgiler vereyim. Geceyi görüyorsunuz. Biliyorsunuz köpekleri çok seviyorum. Gece artık tek başına. Çakıl'ı bir arkadaşa verdik. Çakıl'la artık o ilgilenecek. Neden böyle bir şey yaptık? Yani gece tekrar hastanelik oldu. Çakıl'la bir tekrar boğuştular ve gecenin bir dişi tamamıyla yerinden koptu. Ve sağ ön ayağında ortalama olarak 5 santimetrelik bir açık meydana geldi. Yani anlaşamıyorlar. O biraz daha genç, bu biraz daha anne. Bu benimle oynamayı çok istiyor. Çakıl da beni kıskanıyor ve oynatmak istemiyor. Doğal olarak şimdilik tek başına geceyle devam edeceğiz. Gittiği yerden emin olduğumuz için gönül rahatlığıyla
Çakılı verdik. O da orada onlara şey yapacak, böyle ablalık yapacak, abilik diyorum. Bahçelerini koruyacak. Lavanta kenarlarını açtım. Problem yok. Yani onların belleme işlemini yaptık. Yavaş yavaş bitkiler de uyanıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda çam ağaçları dikmiştik. Ağaç kenarlarına birçoğu tutmuş. Onlar da artık yavaş yavaş güzel bir şekilde uyanıyorlar. Yeni ağaçlar ve yeni fideler aldım. Onların ekim işlemini yaptım bu sizinle görüşemediğimiz vakitte. Şimdi sizlere onlardan biraz bahsedeyim hemen hızlıca, fazla vaktinizi almadan. Ağacı evin sağ tarafına bir izleyicimiz söylemişti. Çam ağacı dikin uzunlamasına şöyle diyor. Onlar da tuttu, buradalar. Şimdi şu tarafa şöyle gelelim. Birincisi böğürtlen ve ahududu ektim. Fındık ektim. Şu girişe şöyle söyleyeyim. Bakın şurada bir tane var. Büyük bir fide. Şurada da bir tane var. Şimdi bunları böyle girişe 2 tane olacak şekilde ektim. Burası bizim sebze yataklarına giriş. Yani bahçeyi ekeceğimiz ikinci alana giriş yeri olacak. Burada organik tarımla ilgili uygulamalar yapacağız. Hem ügel hem permakültür üzerine. Burayı orası için hazırlıyoruz. Çapa makinesini benzinde aldım. Bu toprak artık çapalamaya başlayacağım yakın sürede. Buraya 2 tane ıhlamur ağacı diktim. 2 ıhlamur ağacından bu şekilde bir giriş olsun diye. İşte fındığımızı diktik, böğürtlenleri diktik, ayva diktik, kış armudu diktik. Kış armudu ve erken veren, geç veren oluyor herhalde onlarda. O şekilde onlardan ektik. Kestane ektik 2 tane. Kirazlar, elmalar, aklınıza gelebilecek bu tarz ağaçlar. Cennet hurması ektik aynı şekilde. Şöyle bu tarafa doğru bakın gidiyor ektiklerimiz. Yani araziyi etrafını bu şekilde çevreledik. Böyle yeşilliği de var yani. Asma diktim. Asmayı 10 gün sulamadım. Bugün sulama vakti geldi. Onun etrafı açılacak ve sulanacak. Asmayı diktikten sonra bir kere can suyu veriyoruz. Ardından 7 ila 10 gün arası sulamıyoruz. O şekilde yaptık ve şimdi o suyunu vereceğiz. Burada da evin arkasına doğru böyle gidiyor. Kestanelerden 2 tane ekmemizi tavsiye ettiler. Sanıyorum tozlaşmayla alakalı. Tek bir tane de ürün sıkıntılı olur diye. O yüzden 2 tane de kestane diktik. 2 tane dut diktik. Birisi kırmızı dut. Tam şu köşede elimi gösterdim. Birisi de beyaz dut. Tam bu köşede. O kapıdan girişte 2 dut ağacı karşılayacak. Bu kapıdan girişte de 2 tane ıhlamur karşılayacak. Belki biz göreceğiz, belki göremeyeceğiz. Kimlere nasip olacak bakalım. Allah ömür verirse torunlara nasip olur da biz de şahit oluruz. Hobbit evini yapacağımız yerlerden bir tanesi buydu. Buraya başlayacağız çok yakın süre. Yani burası çok basit zaten. Hemen 2 dakikada halledilecek. Evin altındaki, veranda altındaki bu şeyle alakalı şeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz boşluklar şu an görünüyor. Buraların piriketleri henüz döşenmemişti. Buranın piriketlerini döşeyip sıvasını yapıp buranın kaplamasını yapacağız. Ahşaba uygun bir kaplama olacak. Yani çok çeşitli alternatifler var. Böyle küçük küçük taş desenler var, ağaçlarla yapılanlar var vesaire. Buradaki bu kirli görüntü tamamıyla kalkılacak ve bunun etrafında taşlar şu şekilde bahçe hizasında örülüp çiçeklenmesi yapılacak. Kümese gelelim. Biliyorsunuz ben birazcık hayvancılıkla ilgili çok fazla şey düşündüğüm için ve bir türlü de şu araziye hayvanları getirtemediğim için, yani ahır bitti, inek alacağız, şap hastalığı var, inek satışı yasak dendi vesaire dendi. Etin fiyatı bir anda yükseldi. Doğal olarak 20-22 bin liraya alacağınız şey şu an 35-40 bin liraya oldu. İthal dana mı alsak, yerlisini mi alsak derken işler birazcık karıştı. Şimdi böyle hızlı hızlı anlatıyorum sizin vaktinizi almamak için. Kümesi o yüzden öncelikle yapalım. Buraya ataksları, işte şeyleri, lohman mı diyorlardı ya. Birkaç tane çeşit var. Burada yakın çevrede tavuklar gelecek. Buranın kaba sıvası ben attım. Olmuş mu bilmiyorum. Ustalardan özür dileyerek sadece bu kısmını attım şu anda, kaba sıvasını. Böyle devam edeceğim ama sağ bileğimde bir sıkıntı oluştu. Bir haftadır uyutmuyordu. Herhalde sıvayı kürekle atarken bileğimi birazcık fazla sıktım. Sinir sıkışması falan oldu diye tahmin ediyorum. Çatı kısmını vesaire her şeyi hallettik ama sıva işi halen duruyor. Buranın sıvasını tamamlayacağız. Bu şekilde kapılar gelecek. Pencereyi takacağız. Kapıyı vesaire kendimiz yaparız zaten. İçine şimdilik beton dökmeyeceğim zemine. Biraz tavuklar yaşasın dedim. Bu tavukla gübre karışınca alttaki toprağı bir sıyıracağım. Sonra tekrar bir sıyıracağım. Aşağı doğru bir 5 santim inmem gerekiyor. Kafamı yukarıya vurmamak adına beton döktükten sonra. Daha sonra da zeminin beton işlemini yapacağız. Çatı bu şekilde, yukarıdaki ağaçları ilaçlayacağız. İlaçlamaktan kastım yani böceklenmesini ve pirelenmesini önleyemek açısından. Buradaki şu trapez saç, hemen bununla ilgili bilgi vereyim. Bu terleme yapacak büyük ihtimal. Buna köpük sıktıracağız. Zaten ahıra da köpük gelecek diye gelmemişti. Kış ayı girdi, araya deprem girdi, sel girdi, afetler girdi vesaire. O kişiler bizi aramadılar. Farklı bir şirkete hem ahırın hem de buranın köpüklerini sıktıracağız.
Yani o terleme yapar yoksa dışarıdaki ve içerideki hava sıcaklığından dolayı. Aynı şekilde burası da ikinci göz. Bu şekilde burası da tamamıyla bitti. Sadece dediğim gibi sıva işlemi kaldı. Yani video atmıyoruz biliyorum ama çalışmıyoruz olarak algılamayın. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi size şeyi göstereyim. O tarafa doğru geçelim. Yani ben buranın sıvasını elimle kardım. Birazcık bu karma işlemi bizi yoruyor. Ahırın içine beton dökeceğiz. Toprak zeminden vazgeçtik. Araştırmalarımızı yaptık. Bilgilerimizi aldık. Kendimiz dökeceğiz o koca alanın betonunu. O yüzden babamın arkadaşı Adem abimiz var Konya'dan, sağ olsun çimento karma makinesini tekrar bizlere ödünç olarak verdi ve aracımızla getirttik. Çok fazla iş var yapılacak. Bahar geldi, bahçeyi bostan ekmemiz lazım. Ahırı bir an önce tamamlayıp inekleri almamız lazım vesaire. Yani Hobbit evinin buradaki temeli atıldı ama buranın henüz toprak altı yapısı yapılmadı. Ya bunlar her ne kadar gösteri için yapılacak olsa da bahçeye yapılması gerekiyor. Taşlarla ilgili birkaç gelişme aldık. Burayı biliyorsunuz taş öreceğiz. Artık taşı alacağımız yeri en azından bulduk diye tahmin ediyoruz. Şu an toprak çok yumuşak. Kamyon gelirse gömülür. Çok fazla yağmur yağdı. O yüzden biraz bekliyoruz ki toprak sertleşsin. Taşları getirelim. Şimdi ben internetten bir sipariş verdim. Şimdi internetten verdiğim siparişle bu şekilde bir poşette geldi ürün. Bunun ne olduğu ile ilgili bir bilgi vereceğim. Şöyle açmaya çalışayım bunu. Şöyle açalım. Evet kıymetli dostlar, böyle bir ürün bu. Buna bordür kalıbı diye de geçiyor. Yani şu şekilde kenarlara böyle konan kalıplar bunlar. Plastik, tam da içinden 5 tane çıktı. Yani biz aldım 5'li paketti. Şimdi bunların içinde ne yapılıyor? Böyle bir yağlanma yapılıyor. Yağlanmadan sonra da bunların içerisine beton dökeceğiz. Kendi bordürümüzü kendimiz üretmeye çalışacağız. Bu tamamıyla köy işi. Emeğin karşılığı mı bilmiyorum. Daha uyguna direkt satın alınabilir. Fiyatları kaç para onda pek bir bilgim yok ama kendin döktüğünde herhalde daha ekonomik olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de kendi yaptığın güzeldir. Bunda bir sıkıntı var. O sıkıntıdan da bahsedeceğim. Vibrasyon sıkıntısı. Bir deneyimleyelim. Ben en azından şimdi dökeyim. Bir sonraki videoda da bunları çıkarttığımızda nasıl bir şey oluşacak onu görelim. Şimdi kıymetli dostlar, tabii ki bunda kumun şeyi de önemli. İnceliği ve kalınlığı. Bende 3 tip kum var. İnce sıva için ayrı bir kum var. Orta normal bir kum var. Aynı zamanda bu şekilde çakıllı yere döktüğümüz betonlarda kullandığımız kum var. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu kumla alakalı. Biz bu bordür kalıplarına bunu dökerken hangisinden daha güzel olur bilmiyorum. Ama ben bundan bir deneyeceğim. Sonraki kalıplarda bundan deneyeceğim. Daha sonra da içeridekinden deneyeceğim. Ya bundaki oranı biraz araştırmalarıma göre 3 küreye 1 kürek çimento olacak şekilde bir deneyin dediler. Yani 3 kürek kum 1 kürek çimento. Herhangi bir şekilde içerisine kireç koymadan bu şekilde deneyeceğim. Aynı zamanda bir de sıva hazırlayacağız. Yani kaba sıva için harç hazırlayacağız. Makinenin içerisine koyacağız. Yani o kaba sıva için harcayacağımız şey de bu bizim, şöyle göstereyim. Bilmiyorum çıkar mı? Yani şöyle bizim anam babam kum işte. Bu kumdan ben nasıl yaptığımı söyleyeyim size. Ben bundan 21 kürek bu kumdan atıyorum. Gene videoda da gösteririm bu kumun inceliğini. Bu şey toprağımsı olan, içinde fazla taş olmayan. 21 kürek ondan atıyorum. 7 kürek kireç atıyorum. 25 kilo, yani bir çimento torbasının yarısı kadarını da kullanıyorum. Bilginiz olsun. 21 kürek kum atıyorum. 7 kürek kireç atıyorum. 25 kilo da çimento kullanıyorum. Bu şekilde yaptığım harçta o sıva tuttu, sağlam. Ama tabii ki atması var. Onu işte düzeltmesi var. Gönyeye alması mı diyorlar, teraziye alması mı diyorlar artık. Bir şekilde yapılıyor. Biz de bir şeyler deniyoruz. Umarım karşılığını alırız. Hadi bakalım başlayalım. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten yanlış anlamayın beni. Tek başına video çekmek o kadar zor ki. Yani bir taraftan suyu gidip açıyorsunuz. Bir taraftan suyu gidip kapatmanız gerekiyor. Aa taşmış. Bu tarafa bakıyorsunuz. Kamera çekiyor mu acaba açıyı? Hadi kameranın açısını değiştir falan. Yani çok güçlük yaşıyorum. Olabildiğince göstermeye çalışacağım ne yapmaya çalıştığımı. Kamerayı da böyle eğiyorum ki görünsün. Ama bu sefer de yamuk oldu. Dur, şöyle güzel. Şimdi genelde bunu ben birkaç videoda izledim. Bu espri yapılmış. Bizim videoda da yapılmaz. Şöyle bir espri. Ayçiçek yağı kaç para kardeşim, sen biliyor musun da ayçiçek yağı diyor. Ya ben şimdi ayçiçek yağıyla göstermelik yapıyorum ama buna yanmış motor yağı koyarsınız. Benim aklıma geldi de evde yokmuş yani. Bu patates kızartması yapıyoruz ya.
belli bir süreden sonra atık yağ oluyor. O atık yağ ile bile yapılır aslında ama yapacak bir şey yok artık. Biz böyle yapıyoruz. Şimdi bulamadık o yağı. Şöyle azardan bakalım kaç tane alacak yaptığım harç. Bu arada ben kamerayı çekiyor zannediyordum ama çekmiyormuş şu anda. Size söyleyeyim. 3 kürek kum attım. 1 kürek çimento harcı. Bordürler için. Sıva için olan değil. Yani 3'e 1 kullandım. Ortalama 3, 6, 9, 12 benim bu makineye, ödünç aldığımız makineye 15 kürek, 15'e 5 diyebiliriz. O şekilde denedik. Özellikle bu bordür kalıpları sizinki de alacağınızda çizgili ise çizgili olan yerleri, yani bu kabartma olan yerleri, oraları daha çok yağlamanız gerekiyor. Çünkü oralardan ayrılması biraz güç ama mukavemet açısından soruyorsanız çok sağlam. Benim hoşuma gitti. Başka bordür kalıbı bilmiyorum. Ben daha deneyimlemedim, almadım ama biz biliyorsunuz saçtan yapıyorduk. Aha bak su da açtı. Şimdi bu suyu götür. Su boşa akmasın. Kapatalım da girelim bir saniye. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Başka bordür kalıbı denemedim. Çünkü biz çok fazla kalıpla uğraştık ama o kalıpların hepsi saçtı. Babam saçtan yaptırıyor kalıpları. Bu bordür kalıbını ben aldım internetten. Şöyle yağladım. İyice yedirdik kenarlarına. İlkokulda biz alçı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şimdilerde yaptırıyorlar mı yaptırmıyorlar mı onu da bilmiyorum ama ben çok eğlenirdim. Küçük alçı kalıpları olurdu böyle suratlı, gemili vesaire. O kalıpların içerisine alçı koyardık. Önden bir yağlardık. Sonra kalıptan çıkartır onu boyardık. Hatırladınız mı? İş eğitimi dersindeydi herhalde. Öyle hatırlıyorum dersin adını. Yarın da kaba sıva harcı ve kaba sıvanın uygulanması ile ilgili video çekeceğim. Eğer hava güzel olursa. Onu atarken çekemedim. Çünkü çekecek kimse yoktu. Böyle tripodla çekerim artık. Yapacak bir şey yok. Nasıl kaba sıva yapılmaz. Size onu göstereceğim. Evet, bunun da fazlasını aldık. Yani ben bu sıva işine girince anladım. Bu sıva gerçekten bir sektörmüş. Muhabbeti çok dönüyor. Şöyle muhabbeti dönüyor. Şapçı diyorlar herhalde değil mi? Şapat ne? Şapçı mı diyorlardı ya? Pardon, şapçı mıydı ya? Ha evet, şapçı diyorlar herhalde. Şapşapla yapan var. Kürekle atan var. Malayla vuran var. Herkes bir yolunu tutturmuş ama bu bir sektör gerçekten. Sıva vurma diye yazarsanız YouTube'a, ya bu komik videolar da çok fazla var. Sıvacı arkadaşlar birazcık mizahı kuvvetli olan insanlar diye düşünüyorum ben. Ya da bana hep öyle denk geliyor, bilmiyorum. Ama bayağı mizahını çıkartmışlar işin. Bayağı güldüm, eğlendim araştırma yaparken. Evladiyelik el arabamızı alıyoruz. 45-50 yıllık el arabamızı. Şöyle koyuyoruz. Oh. Anam vay. Şimdi bunun birazını boşaltacağım. Şu kıvamını da ben gördüm ya. Gördüğüm için neden birazını boşaltacağım? Şimdi siz onu söyleyin. Aç. Heh. Şöyle dursun. Kitle. Tamam. İçine biraz su koyacağım. Tekrar bir karıştıracağım. Ben yağlama yaparken biraz şey olmuş. Öyle fazla değil de az bir şey. Heh. Birazcık böyle fışkıracak. Kıvamı iyice otursun. Güzel. Şimdi daha iyi. Bunu da çalışırken dökmek lazım. Ben az önce yanlış yaptım. Bayağıdır makine burada olmayınca unutmuşum. Bu böyle çalışırken dökülür. Fazla da dökmeyelim. Ben az önce size göstermek için tam onu unuttum. İçinde çok az kaldı. Fazla yapmışım. Yapacak bir şey yok. Zaten şeye kullanacağım ya. Sorun değil.
kullanacağım yer var nasıl olsa. Bayağı fazla yapmışız. Yani bu kadar yapılmıyormuş. İşte ölçü bilmeyen Gökhan'ın işleri. Ta gözüme geldi vallahi. Gene fena almıyor. Ne kadar fazla biliyor musunuz? Fazla olan oranı söyleyeyim size. 15'e 5 yaptım ya, 5 tane bordüre. Bunu ben 10'a 4, o şey 10'a 3 falan yapsaymışım. Yani 10 kürek kum, 3 kürek çimento bence yetecekmiş tam. 5 tane kalıba. Ortalama 3'te 1 fazla kullanmış olabilir. Evet, beni görmedi, çok sorun değil. Böyle de bu açıda yeter. Şimdi bunu böyle döktük. Şöyle güzelce. Hatta tabii ki ortamın düz olması önemli. Benim düz bir zeminim şu an burada yok. Hemen onu ayarlıyoruz. Ne demek düz zemin? Yani biraz cıvık olduğu için yatacak, yoksa bu tarafa doğru ağırlığı. En azından şöyle ayarlıyorum. Şuraya da bir taş koyacağım. Şöyle koyarsak, benim arazi hep meyilli olduğu için bunu şimdi düz bir yere götüremeyeceğim. Evet. Şimdi bir deneyelim bakalım düzelmiş mi? Evet, düzelmiştir. Şöyle sıvadık. Fazlasını aldık. Varsa fazlası alalım. Evet kıymetli dostlar, vibrasyonla alakalı şey şu. Ben bunu direkt döktüm ya. Şimdi burada mesela bu yüzünü ben böyle ne yapıyorum? Düzeltebiliyorum vesaire yapabiliyorum ama iç kısmında küçük hava kabarcıkları kaldı. Bunu çıkarttığınızda betonda böyle küçük küçük nokta nokta hava kabarcıkları oluyor. O yüzden bunu genelde ne yaptıklarını söyleyeyim. Bunun makinesi var, böyle alttan bir titretiyor, geçmiş olsun, iş bitiyor. Böyle bizim gibi amatörler için de teknik, sürekli böyle vuruyoruz. Hani iyice şey yapsın diye, ama bu yeterli geliyor mu derseniz gelmiyor. Bununla alakalı böyle matkap makinesinin, darbeli matkap makinesiyle titretmeye çalışanlar var. Onu da deneyeceğim bir sonraki videoda. Sonraki videolarda, bir sonrakinde demeyeyim yalan olmasın. Onu da deneyeceğim. Şimdi ben tabii ki vurdukça bakın buraya doğru aktı. Çünkü hala bir zeminde şey var. Yamukluk var benim. Onu düzelteceğim. Evet. Tamam, şimdi oldu. Şöyle vurunca artık gitmiyor bu tarafa doğru çok. Fazla da oynaşma derler. Fazla da oynamayalım bununla. Böyle yaptık. Zaten burası arkaya gelecek. Yani şuranın ne kadar düz olduğu çok şey değil. Yere de gelmeyecek. Şöyle vurdum. Oturacağı yer hep düzgün çıkıyor. Çünkü oturacağı yer şurada. Bu kadar vurmaya vibrasyon etkisine bir bakalım çıktığında. Bunu ayrı koyuyorum böyle. Bir de sallamalı yapalım. Onu da çok söylüyorlar. Fazlasını alacağız yine. Bunda biraz fazla çok. Allah yüzünü. Evet, bence yeterli. Şimdi bir de bunun sallamalısı var. Ha, bu kelimeleri tabii ben uyduruyorum. Salla, şöyle sallıyoruz bakın. Evet. Salladık, koyduk. Koyarken şöyle bakın yere vuruyorum. Yani şöyle kenarından tıklatanlar da var demiştim ya. O orada tıklattık. Bunu biraz salladık ve yere koyarken hafif şöyle bir vurduk. Bunu da ikinci olarak ayıracağız. Diğerlerine herhangi bir model kalmadı. Artık normalde matkapla denemek lazım da şimdi matkap makinesi içeride, kim getirecek onu sonra deneyelim. Biraz
Eğer ki araziniz benimki kadarsa, yani 4000-5000 metrekare civarında, hadi bilemediniz 3000-2500, aslında kalıptan 10 tane almak lazımmış. Bunu açık konuşayım. Şimdi bizim burada biz çok şey deniyoruz. Mesela bakın, çatlayan bir şey gördünüz mü? Bakın mesela burada korozyon gibi böyle çatlamış. Bakın bunlar sağlam ama süper oldu. Bakın delikleri gördünüz mü? İşte bu vibrasyon bu deliklerin olmamasını sağlıyor. Bakın. Bunları neyle döküyoruz? Bak şu anda kalıpları düz bir zemin olarak aklıma geldi, sonradan buraya koydum. Betona atılmış. Bunlar 7 aydır bunun içinde çıkartmadık daha. Yağlandı. Ters çevrilecek. Bu saç kalıp babam yaptırdı ayrı. Bu saç kalıpla biz burada beton döküyorduk bu şekilde. O kırılık olanlar da benim işimi gene görüyor. Görmüyor değil ama ben onu çünkü zeminde kullanacağım, yerde. Üzerine sonradan onun farklı şeyler gelecek. Görünmeyecek yani. Ama bir 10 kalıp olsa çok daha iyi olurmuş. Yani 5 tane tamam yaptık. Her bir tanesi 50 santimetre genişliği. Yani şu an 2,5 metre alanı yapmış oldum. Bu kuruyacak, yarın çıkartacağım. 10 tane olsaydı 5 metreyi yapmış olacaktım. Bunu nereye? Bu yol girişteki lavantaların olduğu kenarlara bu şekilde dizeceğim. Aynı şekilde bu bahçeyi, yani burayı işte ortaya ördek havuzu, yalak mı diyelim artık, o tarz bir şey, havuz yapılacağında etrafına böyle bir peyzaj çalışmasında kullanacağım şeyler. Umarım iş görür. Bakalım. Yarın göreceğiz nasıl çıkıp çıkmadığını. Şunu da demeden geçemeyeceğim. Çok büyük bir şey yaptı diye düşünmeyin. Öyle düşünenler de yoktur zaten. Basit bir şey birçok kişi için. Bilen için çok basit bir şey. Benim gibi amatörler için bir bilgi, işine yarayacak insanlar vardır. Ben kendime amatör diyorum. Amatör ruhlara selam olsun. 3 kürek kum, 1 kürek çimento, 5 tane bordür kalıbına denedik. Elde karsanız da olur ama homojen bir karışım için makine daha güzel oluyor. Bilginiz olsun. Evet, artık bahar geldi. Ata tohumlarını ilk kez artık gün yüzüne çıkartıyoruz. Değerli izleyicilerden sağ olsunlar. Öyle güzel ata tohumları yolladılar ki bu sadece işin görünen yüzü. Şurası şöyle. Ve ben de bir söz vermiştim, hatırlıyorsunuz. Ektiğimde artık tohumlarımı çıkartacağım. Yani bundan tohum alacağım. Ve kimler arzu ediyorsa ata tohumu onlara ulaştıracağım diye. Bu yıl Allah nasip ederse bunu deneyeceğiz. Şimdi 10 tane viyolim var bu şekilde. İnternetten aldım. Bunlar derin viyoller. Küçük olanlardan değil. Burada da güzelce bitki tohumumuz var. Bunları artık ekeceğiz. Niye bu kadar geciktin bunları ekmeye? Aslında gecikmedim. Benim bulunduğum ortama göre hareket ediyorum. Bir bitki örnek veriyorum, ektiğiniz tohumu işte 10-15 santimetre civarlarına geldi ya da 10 santim fide haline aldı artık. Bunu dışarıya taşımanız gerekiyor. Dışarıya taşıdığınızda dışarıdaki toprağın ortalama sıcaklığı minimum 15 derece ve üzeri olması gerekir. Zaten çimlenme için ideal sıcaklıkta ortalama 18-22 derece arası olduğu için ben bunu şimdi evin içerisinde çimlendireceğim. O süreç içerisinde de benim dışarıdaki toprak biraz daha ısınacaktır. Ben yaylada yaşadığım için benim halen akşamları hava sıcaklığı 2 ila 5 derece arasında seyrediyor. O yüzden şu an hala soğuk. Bizimki Mayıs 15'leri falan denk gelir. O civara yakında zaten bu tohumlar da yavaş yavaş filizlenmiş olur. Çok istediğim kekik ekeceğim. Ata tohumu aynı şekilde kekik ekeceğim. Kekiğin şöyle bir artısı var. 4-5 tohumu evin içinde bile tuttursanız 4-5 tohumdan çıkacak kekik bir ailenin yıl boyunca kekik ihtiyacını gideriyor. O yüzden evde kekik ekmenizi muhakkak tavsiye ederim. Olmuşken de ata tohumu olsun. Dediğim gibi 4-5 tohum sadece bir ailenin ev içerisinde saksıda küçük böyle kompakt bir şeyin içerisinde olabilir. Bu ektiğimiz şeyleri şöyle, keki özellikle minimum 15 santimetre derinlikteki bir saksıya muhakkak tabii ki sonradan almak gerekir. Viyolun içinde kalmayacak. Viyolünüz yoksa normal bir pet bardağı da ekim yapabilirsiniz. Altını sadece bu şekilde açın, deliklerini, içindeki fazla suyu boşaltsın ki o kadar da su kullanmanıza zaten gerek yok. Ortalama olarak toprağın 1 santimetre kadar altına ekeceğiz ve ilk sulamayı çok yoğun yapmayacağız. Gerekirse spreyle yapın. Yavaş yavaş zaten o normali gelecektir. Toprağı biraz nemli bırakıyoruz. Yani 2 gün sonra bakın topraktaki nem azalmış. Muhakkak nemli bırakıyoruz. Bazı dostlar ne yapar? Üzerine şöyle bir streç film geçirirler. Streç mi diyorlar ona? Ne diyorlar? Böyle naylonumsu bir şey var ya, şu saklama şeyleri işte. Onu böyle streçliyorlar. O içerideki toprağı nemli tutuyor. O da bir alternatiftir. Bakalım, bir şeyler yapmaya çalışacağız.